Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok sevdiğim bir kurabiye tarifim var. Hem sade cevizli hem de çikolatalı cevizli muhteşem lezzetli kurabiyeler. Ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan bu kurabiyeleri çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime geçelim. Öncelikle bir adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastası yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Genelde ben tüm kurabiye tariflerimde mısır nişastası tercih ediyorum. Çünkü daha kıyır olmasını sağlıyor. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. 1 paket toz vanilya ekliyorum. Ve bu malzemelerimi çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada elektrikli çırpıcıdan da faydalanarak çırpabilirsiniz. Toz şekeri ve yumurtanın güzelce birbirine iç içe geçmesi gerekiyor. Ben el çırpıcısıyla bir 4 dakika kadar çırptım. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekledim. Oda sıcaklığında beklettiğim 130 gram tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağı ile yapmanızı tavsiye ederim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım tarifimde. Ama bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre veya unun markasına göre bu un miktarı az da olsa farklılık gösterebilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Benim tarifimde tam 3 su bardağı un yeterli oldu. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve elimle güzelce hamurumu yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Kulak memesi kıvamına geldikten sonra kurabiye hamurumuz hazır demektir. Bu aşamada kurabiye hamurunuzu iyice yoğurmanız çok önemli. Pürüzsüz güzel bir hamur olması için en az bir 3-4 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Yakından kıvamı bu şekilde olacak. Ne sert ne de çok cıvık bir hamur. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi hamuruma şekil vermek için yağlı kağıt serili fırın tepsimin üzerine hamurumdan parçalar kopararak oval şeklini veriyorum. Dilerseniz bu şekil yerine yuvarlak veya silindir şeklinde de şekil verebilirsiniz. Ama ben üzerinin yarısını cevizli ve çikolatayla kaplayacağım için verev şeklinde yarıya böleceğim. O şekilde üzerini hazırlayacağım. O yüzden bu şekil çok daha güzel gösterecek. Avucumun içerisinde yuvarlak hamur parçalarını kopardıktan sonra oval şeklini veriyorum. Aralıklı bir şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. Bu kurabiyemizin pişirmesindeki en önemli püf noktası fırınımızın önceden mutlaka ısınmış olması. Bir de 170 derecelik fırın ayarında ağır ağır üzerini çok fazla kızartmadan üzeri beyaz kalacak şekilde pişirmemiz. Altı ve üstü piştikten sonra kurabiyemizin üzerini süsleyebiliriz. Ben fırınımda yaklaşık 13-14 dakika kadar kurabiyelerimi tuttum. Üzeri bu şekilde hafif çatladıktan sonra fırından aldım. Her fırının ısısı farklılık gösterebilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmeye, yanmadan, yakmadan pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyemizin üzeri için ince çekilmiş toz ceviz kullandım ve sürülebilir çikolata kullandım. Fakat sürülebilir çikolatayı ilk önce benmari usulü bir sıcak suyun içerisinde erittim. Erittikten sonra çikolatanın içerisine 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Bu sayede çikolata sosumu birazcık inceltmiş olmuş oldum. Dilerseniz bir cezvenin içerisine su koyup suyun buharında ayrı bir kasenin içerisine çikolatayı koyduktan sonra suyun buharında da eritebilirsiniz. Kurabiyemizin üzerini süslemek için öncelikle her tarafını çikolata sosa batıralım. Batırdıktan sonra yarısını toz cevize verev şeklinde olacak şekilde batıralım. Böylelikle yarısı cevizli, yarısı çikolata olmuş olacak. Ben bir de sade olarak hazırlamak istedim. Sade olan kurabiyelerimin yarısını çikolataya batırıp tekrardan
toz cevizle batırarak bu şekilde yarısı sade yarısı da çikolatalı cevizli yapmış oldum. Her iki türlü de yapabilirsiniz. Her iki türlü de kurabiyeler gerçekten çok lezzetli oldu. Hangisi damak zevkinize çok uyuyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz ya da benim gibi iki farklı şekilde de yapabilirsiniz. Her türlü toz fıstıkla, toz Antep fıstığı, toz badem veya file fındık, file fıstıkla da yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Sütlü çikolata olan yerleri beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Bitter çikolatayla da ince şeritler, çizgiler yaparak farklı sunumlar oluşturabilirsiniz. Sizler bu tarifimi nasıl denediyseniz, nasıl süslediyseniz yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim ve böylelikle fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdim. Süslemeleri de lezzeti de gerçekten hem göze hem de damak zevkimize hitap edebilecek kurabiyeler oldu. Şimdi hemen sizlere yakından iç dokusunun kıvamını her iki kurabiyenin de göstermek istiyorum. Sizler kurabiyenin yakından iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Videolarıma beğeni bırakmanız ve yorum yapmanız benim yeni videolar paylaşmam için çok büyük faydası var. O yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyiniz. Yepyeni tariflerimi anında görebilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdi yakından hem sade kurabiyeyi hem kakaolu kurabiyeyi iç dokusunu gösterdim. Gördüğünüz gibi ağızda dağılan, kıyır kıyır uzun sürede bayatlamayan bir kurabiye tarifi. Üstelik bu kurabiyeleri derin dondurucuda güzel bir buzdolabı saklama kaplarına koyduktan sonra kapaklarını sıkıca kapattığınızdan emin olun ki buzdolabı kokusu üzerine sinmesin. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Sonra aniden gelen misafirleriniz için veya yemek istediğiniz zaman derin dondurucudan kurabiyeleri çıkarıp oda sıcaklığına geldikten sonra tüketebilirsiniz. Hiçbir şekilde tadında farklılık olmaz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Teker teker hepinize dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Tüm mesajlarınızı okuyup dönüş sağladığım gibi sizin istediğiniz tarifleri de mutlaka planlamamın içerisine alıyorum. Bunu da buradan sizlere belirtmek isterim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.